zarar durdur seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Dolar TL tarafında radar var herhalde. Başlıyorum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Hafta sonu sizlerle altın videomu paylaşmak istediğimi söylemiştim. Ama şehir dışına çıkmam gerektiği için ben de bu videoyu size söz verdiğim için arabada çekmeye karar verdim. Aynı zamanda benim için de bir deneme olacak. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Engelli arkadaşlarımız bir klip çekmişler ve bu klibin de 10 milyon izleyiciye ulaşmasını hedefliyorlar. O sayede YouTube'dan gelir elde edecekler ve kendilerine bir okul yapmayı planlıyorlar. Sizler de buna destek olmak için ben hem açıklamalar bölümüne hem de sağ üst köşeye yine bu videoyu eklemeye çalışacağım. Hem izleyip hem de onu beğenirseniz çok sevinirim. Sorularınızı elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum ve kanalıma abone olduğunuz için yeniden teşekkür ederim size. Eğer ilk defa bu videoyu seyrediyorsanız da bundan sonraki videoları yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ben sürekli hani hafta içerisinde araba kullanmıyorum. Genelde toplu taşımayı tercih ediyorum. Ama bundan sonra belki de hani haftada bir bile olsa farklı uzmanların katılabileceği böyle araba içerisinde hani finans sohbetleri yapabiliriz. Öncelikle yurt içindeki piyasaları kısaca değerlendirelim ve altınla ilgili benim beklentilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Piyasalarda bu hafta ne vardı? Enflasyon verisini takip ettik. Enflasyon verisi beklentilerden yukarıda geldi, kötü geldi. Gıda enflasyonunun henüz daha toparlanamadığını görüyoruz ve tabii vatandaş olarak da her zaman evimize ne kadar ekmek götürdüğümüze bakıyoruz. Zaten Merkez Bankası da açıklamasında buna dikkat çekti. Önümüzdeki hafta Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan yeni bir paket var. Bunu takip edeceğiz. Yurt içerisinde yine seçim tabii gündemimizde. Henüz daha İstanbul adayının İstanbul'u kazandığıyla ilgili bir açıklama yapılmamış olması tabii yurt içi piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Bu da hem dolar TL hem de Borsa İstanbul tarafında gün içerisinde yoğun hareketlerin yaşanmasına sebep oluyor. Dolar TL biraz daha sakin hareket etti. Yurt dışı gündem daha çok ön plandaydı. İşte ABD ve Türkiye arasındaki bu S-400 füzeleri ve F-35 uçaklarıyla ilgili sürekli bir açıklama yapıldı. Sayın Bakan'ın yine görüşmeleri vardı. Bunları takip ettik. Bu açıdan bizim için önemliydi. Bu hafta yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yapacağı ziyaret var ama ben bu ziyaretten çok fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Çünkü ne zaman biz ABD ile aramızda böyle bir sürtüşme olsa ya da ne zaman bizim Rusya ile ilgili bir toplantımız gündemli olsa hemen ABD bu F-35 füzelerin, F-35 uçaklarını gündeme getiriyor. Diğer taraftan ABD ve Çin arasındaki görüşmelerle ilgili açıklama vardı. Ama ben her zaman bunu belirtiyorum sizlere. Bunu ben Trump'ın daha çok seçim propagandası olarak kullandığını düşünüyorum. Ve bundan sonra işte Nisan ayında yapılacak olan bir toplantı var. Oradan çok fazla bir sonuç beklemiyorum. 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine kadar Başkan Trump bunu kendi lehine kullanacak adımlar atacaktır. Eğer hani Trump'la ilgili herhangi bir video ya da herhangi bir belgesel seyrettiyseniz başarıya ulaşmak için elinden gelen bütün yolları denediğini, burada doğru ya da yanlış hiçbir şekilde onu yapmıyor. Trump'ın yapacağı her açıklama altın tarafında etkili olacaktır. Son zamanlarda doların kuvvetlenmesiyle beraber altından çıkış ve dolara yöneliş oldu. Bu ABD 10 yıllık tahvillerinde de bunu görüyorduk. Ben diğer videoda da hani bundan bahsetmiştim. Arkadaşlar ABD 10 yıllık tahvillerinin yukarı yönlü hareketi paranın altından, kıymetli madenlerden ya da gelişmekte ya da gelişen ülkelerden çıkıp direkt olarak dolara yönelmesinin göstergesi olarak yer alır. Ben bunu linkini nereden takip edebileceğinizle ilgili açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Bu hafta ABD'den gelecek olan tüfe rakamları ve Çin'den gelecek olan enflasyon rakamları önemli olacak. Cuma gün tarım dışı istihdam verisinin geldiğini gördük. Beklentilerden iyi geldi. İşsizlik beklentilerle aynı geldi. Ama Trump'ın hemen her veriden sonra Fed'i eleştirisel tavrı devam ediyor. Ve bunda da Fed'in faiz politikasını eleştirmeye başladı. İşte Fed'in faiz indirmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki dönemde de yine aynı şekilde Trump'ın Fed üzerindeki baskılarının devam etmesini bekliyorum. O da tabii sıcak paranın ABD'den çıkıp, dolardan çıkıp ya da altına, kıymetli madenlere yönelmesine sebep olabilir. Altının ons fiyatı 1290 seviyesinin üzerinde tutulmaya çalışıyor. Bu hafta 1285'i birkaç kere denedi. 1280'lere doğru geri çekildiğini gördük. Bu noktaları ben zaten hep böyle bir alım fırsatı ya da destek noktası olarak belirtiyordum. Ve
1290 seviyesi üzerinde kalmaya çalıştığını görüyoruz. Dolar TL'ye baktığımızda da Dolar TL tarafında radar var herhalde. Dolar TL tarafında da tabi 5.60 seviyesi üstünde tutunuyor. Cuma günü ben yapmış olduğum analizde 5.64, 5.67 ve işte 5.80 seviyelerinden bahsetmiştim ki Cuma günü kapanışa yakın 5.64'ü test etti. Tekrar toparlamaya çalıştı. Bu da tabi yurt içi gündemdeki gelişmelerin etkisinin burada olduğunu görüyoruz. Dolar TL'deki yukarı yönlü hareket, yine altındaki yukarı yönlü hareket gram altına yarayacaktır daha çok. Gram altın yatırımcısının da şöyle bir dezavantajı var. Sizler tüm parayla işlem yapmak istiyorsunuz ve hani gördüğünüz fiyattan hemen alma isteğiniz var ve bir anda para kazanma isteğiniz var. Arkadaşlar öncelikle para yönetimini öğrenmeniz gerekiyor. Yani tüm parayla işlem yapmayın. Piyasa size her zaman yeni alım fırsatları, yeni satım fırsatları verecektir. Biraz daha sabırlı hareket etmeniz gerekiyor. Tabi burada önemli bir faktör, elinizdeki paranın uzun vadede, yani en az 6 ay ve 1 yıl arasında kullanmayacağınız bir para olması gerekiyor. Yani kredi alarak, etraftan borç alarak altınlarda işlem yapmayın. Günlük işlem yapan arkadaşlar var. Bunları ben takdir ediyorum. Günlük işlem yapabileceğiniz bir enstrüman değildir. Uzun vadeli olarak düşünmeniz gerekiyor. Bunun videoların hemen izlemiyorsunuz herhalde ama direkt soru yazıyor arkadaşlar. Hani nereden alayım, nereden satayım şeklinde. Ben zaten videolarda bütün hangi alım noktalarının neresi olduğunu, nereden satılabileceğini söylüyorum. Yine tekrarlayayım. 232 lira üzerinde kaldığı sürece benim beklentim 237 lira, 245 lira ve yıllık hedefi de 254 lira olarak düşünüyorum. Geri çekilmelerde hani ben biraz bekleyeyim de alım yapayım diye düşünüyorsanız 225 ve 220 lirayı bekleyebilirsiniz. Bu ne zaman olur olmaz onu tam olarak bilmiyorum ben de. Bir de kar al ve zarar durdur seviyesi var. Analizlerde işte bu videolardan genelde arkadaşlara bakıyorum. 245'ten alan var, 238 liradan alan var ve yüklü alımlar yapmışlar. Tüm parayla işlem yapmışlar. Tüm parayla işlem yapmak yerine biraz daha küçültün adımlarınızı. Bir de 220 liranın altında 214 lira var. Benim en önemli destek noktası olarak. Yani bu noktaya geldiğinde orada tabii yine bir video paylaşırım ama onu bir zarar durdur seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. O süreci de altında işlem yapan yatırımcıların çok fazla telaşlanmasına gerek yok. Ülkeler arası politik gelişmelerin daha çok gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. O yüzden bu daha çok altına yarayacaktır. Dolardaki kuvvetlenme ya da bizim yurt içindeki dinamiklerin henüz daha dengeye oturmamış olmasından dolayı da dolar TL'yi gevşemiyor. İşte önümüzdeki hafta yapılacak olan ekonomik plan açıklaması var. Burada kısa vadede ben bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Önemli olan yabancı yatırımcının bunu nasıl algılayacağı ve yabancı yatırımcıya nasıl tekliflerle, nasıl iletişimle gidileceği önemli olacaktır. Bunları takip edeceğiz. Görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Ben elimden geldiği kadar cevaplarım. Bu hafta biraz daha önemli olacak. İşlem yaparken biraz daha dikkat edelim. Hepinize iyi hafta sonları dilerim.